Evet efendim, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Theta Healing eğitmeni ve uygulayıcısı Gizem Köstem Vinuales Lopez bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar. Nasıl güzel pembeler, sarılar, resmen renk getirdiniz stüdyomuza. Çok teşekkür ederim. Sizler de öyle. Gerçekten Theta Healing uzmanlığı akıyor. Çünkü olumlamalar, bu pembeler, sarılar hepsi gerçekten buradan enerjiniz yansıyor diye düşünüyorum seyircilerimize. Ederim. Sizler de aynı şekilde. Hoş geldiniz tekrar. Güzel görüşleriniz için sağ olun. Ben direkt olarak Theta Healing nedir diyerek ilk sorumuza başlayalım. Theta Healing spiritüel bir meditasyon tekniği. Bilinçaltı ile çalışan bir sistem. Amacı ruh, zihin ve beden bütünlüğünü sağlamak. Ve bu bir kişisel gelişim yöntemi olarak da kabul edilebiliyor ama spiritüel yöntemi ve meditatif kısmı daha öne çıkan bir teknik olarak biliniyor. Çok fazla bildiğimiz aslında kişisel gelişimimizi etkileyecek yöntemler var. Evet. Theta Healing çok daha yeni duyuyoruz. Doğru, baktığımızda. evet. Sizler sayesinde seyircilerimiz de öğreniyor. Peki Theta Healing'in bu kişisel diğer yöntemlerden farkı nedir? Evet, aslında ki Theta Healing de diğer kişisel yöntemleri, kişisel gelişim yöntemleri kadar eskiye dayanıyor diyebiliriz. Çünkü en az bir 25 senelik geçmişi var. Fakat bilinirliği, duyulurluğu diğerleri kadar değil. Vayana Stibal isimli Amerikalı bir hanım bu sistemi geliştiriyor. Fakat her nedense bilinirliği diğer sistemler kadar değil. Çünkü eğitmenlik eğitimlerini bizzat vermeyi tercih ediyor. Belki bu etki olmuş olabilir. Bazı şeylerin tek elden verilmesi tabii ki doğru yayılmasını da desteklediği gibi, dediğiniz gibi yayılmasını ve öğrenilmesini birazcık uzamasına sebep oluyor. Diğer tekniklerle çok ortak yönleri de var Theta Healing'in. Aynı zamanda çok ayrışan yönleri de var. Ortak yönleri tabii ki birçok bilginin birçok teknikte kullanıldığını biliyoruz. Artık bilgi tektir diye söyleyebiliriz. Theta Healing de birçok sistemin kabul ettiği bazı bilgileri kullanıyor ve kendi içinde harmanlıyor. Kendi özüne uygun bir şekilde. Bunun dışında farklılığı bilinçaltı ile çalışması. Sadece ve sadece bilinçaltı ile çalışması. Mesela NLP daha çok bilinç üzerinde, bilinç seviyesinde çalışırken Theta Healing bilinçaltı seviyesinde çalışır. Meditasyonla yapılıyor ama mesela yoga ve işte meditatif yogadan ayrılmasının mesela örneklerinden bir tanesi, işte bir takım hareketler yapmıyoruz, bağdaş kurmuyoruz. Mesela bağdaş kurduğumuz düşünülüyor ama mümkün mertebe enerjinin oturarak mümkün mertebe enerjinin doğru bir şekilde yansımasını ve akmasını sağlayacak şekilde belki şöyle belki şöyle rahat durduğunuz bir pozisyonda yapılabiliyor. Dolayısıyla bir takım tabii ki farklılıkları var, rutinlerinde farklılıkları var. Theta Healing diğer yöntemlere nazaran biraz daha doktrinal bir yöntem aslında. Yani bunu ne anlamda söylüyorum? Katı kuralları olan ve ahlak, etik anlayışı bütün yani herkes tarafından aynı şekilde uygulanmak zorunda olan bir teknik. Yani kendimize göre benimseyip değiştirebileceğimiz bir teknik değil. Özellikle eğitim verirken çok dikkatli olmamız ve öğretinin temeline uygun şekilde aktarmamız çok önemli Theta Healing'de. Peki Theta Healing'de yeni olanların için soracağım. İlgisini çekebilecek konular neler olabilir? Evet, aslında çok ilginç konular var. Tabii ki bu kimin daha çok ilgisini neyin çekeceği kişiye göre değişecektir. Ancak ruh eşleri eğitimiyle ve ruh eşleri konusuyla kişilerin çok ilgilendiğini görüyorum. Ruh eşi deyince herkesin çok meraklandığını ve heyecanlandığını görüyorum. Ben eskiden beri Theta Healing'le tanışmadan önceden beri ruh eşleriyle ilgili kitapları okurdum zaten. Çok ilgimi çeken alanlardan biridir. Yine bu da spiritüel bir konu. Onun dışında bolluk, bereket ve yaratım konuları çok ilgilerini çekiyor.
yeni başlayanların. Bunun dışında çakralarla biz çalışıyoruz. Bu diğer öğretilerde de olan bir şey. Çakralar da kişilerin çok ilgisini çekiyor. Bu konuda mesela diğer yöntemlere çok benziyoruz. Çünkü çakra aslında bilimselliği tabii sizler hekim olarak daha iyi bilirsiniz ama ne boyutta olduğunu bilemeyeceğim. Ama spiritüel olarak baktığımızda birçok teknikte aşağı yukarı aynı tanımlanıyor. Evet, enerji alanı olarak. Tabii ki bu bir spiritüel bir yöntem. Yani bunu vurgulamakta yarar var tabii ki. Bu soyutlardan peki Gamze Hanım, bu soyut şeylerden bahsettik. Somutla tutulacak bir şey yok ya. Bununla ilgili yanlış anlaşılmalar da çok fazla olur, çok haklısınız. Bu özellikle üstünde durulması gereken bir konu. Biz bunun bilimsel bir teknik olduğunu iddia etmiyoruz. Bu tıbbi bir teknik değil kesinlikle. Spiritüel ve meditatif bir teknik. Tabii ki bir psikiyatri bilimiyle veya psikoloji bilimiyle harmanlanırsa harika olur. Yani bu sebeple Vayana Hanım bahsediyordu eğitimler esnasında. Psikiyatrlar ve psikologlar da bu eğitmenlik eğitimlerini alıyorlarmış. Tabii onların bu konuda katkıları çok daha farklı olacaktır. O kişilere de bunları gerçekten tavsiye ederim. Bu bilimsel bir teknik değil ancak bilimsel bir takım verilerden de yola çıkılıyor. Mesela bizim sezgisel anatomi dediğimiz bir eğitimimiz var. Orada tabii ki bilinen biyoloji, basit biyoloji de hepimizin öğrendiğinin biraz daha ilerisine giden bir takım bilgiler veriliyor. Bunlar yani bilimsel bilgiler. Ama biz bunları kullanarak herhangi bir şey yapmıyoruz. Bunlar sadece bizim sezgilerimizi kullanmakta bize öngörü olarak, done olarak verilen bilgiler. Onun dışında biz sadece sezgisel uygulamalar yapıyoruz. Bilimsel bir uygulama yapmıyoruz. Hatta özellikle danışanlarımıza ya da öğrencilerimize modern tıbbı asla yadsımamalarını, her zaman rutin sağlık kontrollerini yapmalarını kesinlikle öneriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Zaten kan değerlerinin bir kişinin sürekli kontrol altında olması, vitamin değerlerinin kontrol altında olması, Theta Healing eğitimini ve uygulamasını da aynı zamanda alınacak sonuçları da etkileyecektir. Yani çünkü biz bedenimizin de sağlıklı olmasına dikkat göstermeliyiz aslında. Çok doğru. Yani dolayısıyla biz tıpla, modern tıpla bağdaşmayan hiçbir şeyi önermiyoruz. Ve sezgisel olarak tabii bazen bir takım şeyler hissedebiliyoruz. Öyle durumlarda da bir hekime başvurmalarını öneriyoruz kesinlikle. Peki ben şunu soracağım. Theta Healing eğitimi var mı? Evet. Bu eğitimle ilgili biraz örneklerden bahsedebilir misiniz? Öncelikle Theta Healing uygulayıcılık eğitimleri ve eğitmenlik eğitimleri olarak ayrılıyor. Uygulayıcılık eğitmen... Tabii bir uygulayıcıdan özel bir seans alarak da Theta Healing'le bir takım yol kat edebilirsiniz. Tabii ki bir takım yol kat edebilirsiniz, yollar kat edebilirsiniz. Ancak uygulayıcılık eğitimlerini aldığınız zaman uygulayıcı oluyorsunuz ve kişilere Theta Healing uygulaması yapmaya başlayabiliyorsunuz. Bu uygulayıcılık eğitimlerini bizler gibi eğitmenler veriyorlar. Eğitim aldıkları konularda yüz yüze ya da online yapılabiliyor bu eğitimler. Artık Covid döneminde bu şekli aldı. Ancak eğitmenlik eğitimleri, bizlerin de eğitmen olabilmemiz için aldığımız eğitmenlik eğitimleri Vayana Stiba veya ailesi tarafından veriliyor. Yani burada onlarla yapılması gerekiyor ve oldukça kalabalık katılım sağlandığını, dünyanın her yerinden, değişik branşlardan kişilerin ilgi gösterdiğini görüyoruz aslında ve dünyanın her yerinde de aynı şekilde uygulandığını görüyoruz bu vesileyle. Sistem bozulmadan aynı şekilde devam edebiliyor aslında. Aslında kendini sadece başkalarına uygulama değil Gizem Hanım. Kendinize de. Kendinize aslında iç güzelliğinize uygulamayı ve açmayı da çok daha mantıklı. Peki siz bunda böyle bir şey yaşadınız mı? Sizin hangi yönlerinizi daha çok ilerletti? Benim sezgiselliğimde çok ciddi bir artış oldu. Öncelikle çok sezgisel bir kişi olmasanız da Theta Healing öğrenebilirsiniz. Çünkü bunun belirli yöntemleri var. Öğrenip uygularsınız. Ancak belli bir süre sonra
sonra sezgiselliğinizin gerçekten arttığını fark ediyorsunuz. Diğer bir bakış açısı da aslında zaten doğuştan sezgisel olan insanların bu tarz şeylere ilgi duyduğunu görüyoruz. Çünkü bahsettiğimiz eğitim günde 1-2 saatle bitirilen bir eğitim değil. Yani uygulayıcılık eğitimlerinin en basit başlangıç seviyesi eğitimi bile günde 5,5 saat, 3 gün verilen bir eğitim. Minimum. Dolayısıyla buna ciddi bir efor ve istek duymanız, yani efor sarf edip istek duymanız gerekiyor. Ve evet, ben sezgiselliğimin arttığını fark ettim. Görünenin arkasındakini görmeye başlıyorsunuz. Farkındalık. Farkındalık kesinlikle. Hayatla ilgili, hayatın her alanındaki farkındalığı. Yani bir kişinin o an nasıl hissettiğini fark edebiliyorsunuz. Yani duvarın arkasını görmekten bahsetmiyorum mutlaka. Burada sözünü ettiğim şey, bir insanın yüzüne bakmadan da o insanın ne hissettiğini duygusal olarak anlayabiliyorsunuz belli bir noktadan sonra. Ve bu çok keyifli. Aslında benim anladığım kadarıyla birçok eğitim alıyorsunuz. Çok fazla Uygulama eğitim alıyoruz olarak. tabii ki. Peki sizin en çok sevdiğiniz, en çok böyle tercih ettiğiniz bir eğitim var mı? Evet, ben ruh eşi eğitimini çok seviyorum. Ayrıca DNA3 eğitimi son derece ileri bir eğitim. Burada çok değişik sistemler, teknikler uygulanıyor ama ben ruh eşi eğitimini çok sevdim. Çok büyük keyif aldım. Onun eğitmenliğinin açılmasını bekliyorum yakın zamanda. Peki ruh gelecek eşi eğitimi yılda. derken birazcık açar mısınız? Çok güzel bir şey Evet. sanki benziyor. Hani ismiyle ilgili çok güzel. Ruh eşlerinden bahsediliyor. Genel olarak ruh ailemizden, ruh eşlerimizden, ruh ailemizle ruh eşlerimizin arasındaki farktan, ruh eşi çeşitlerinden bahsediliyor. İşte ilahi zaman ruh eşi, uyumlu ruh eşi, uyumsuz ruh eşi gibi bir takım örneklemelerle yola çıkılıyor. Bunların neler olduğunu anlatılıyor. Ardından işte kas testi uygulamaları yapılarak sizde bu konularla alakalı değiştirilmesi gereken bir takım inançlar olup olmadığını test ediyoruz. Bu bizim bütün uygulama çalışmalarımızda zaten yapılan ve eğitimlerimizde yapılan bir şeydir. Hatta bunu biz seanslarımızda da yaparız. Burada üzerinde çalışılması gereken şeyler varsa derin kazma yöntemiyle bilinçaltına girerek oradan karşılıklı bir seans şeklinde, kısa mini seanslar şeklinde birbirimizle çalışıyoruz. Son derece keyifli eğitimler oluyor hepsi. Ve sonunda bitmesini dahi istemiyoruz. Birbirimize o kadar bağlanıyoruz çünkü 15 iş günü süren eğitimlerimiz bile var. Ve bunlar tabii grup içinde gerçekten ciddi bir bağlılık yaratıyor. Kesinlikle. Ve güzel arkadaşlıklar doğuyor bu neticede. Öyle anlatırken bile zaten şu an bir olumlama, Evet. gözlerden o parlaklık çıkıyor sizden. His yüklemeleri mesela çok önemli. His yüklemesi yapmayı öğreniyorsunuz. Hayatı güzelleştiren tekniklerden biri diyebilirim. Hayatın tadını almak için kullanabileceğimiz yöntemlerden biri Theta Healing. Verdiğiniz güzel bilgi için çok teşekkür Çok ederiz. güzel. Ben Çok teşekkür teşekkürler ederim bu Gizem fırsatı Hanımcığım. verdiğiniz için. Theta Healing eğitmeni ve uygulayıcısı Gizem Köstem Vinuales Lopez bizlerleydi. Bize Theta Healing ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. Programımız son hızıyla devam ediyor.